E-ticaret sitenizi çoklu satıcılı bir pazar alanına çevirmek ister misiniz? WordPress tabanlı WooCommerce e-ticaret altyapısını kullanan bir e-ticaret siteniz var. Bunu Amazon, Etsy, eBay gibi pazar alanına çevirmek istiyorsunuz. Ücretsiz eklentilerle evet yapabiliyoruz. Birkaç tane ücretsiz eklenti var ama bu videoda bayağı popüler olan bir eklentiyi, Dokan eklentisini inceleyeceğiz. Ücretsiz sürümünde neler yapabiliyoruz? Yani başlangıç seviyesinde pazar alanına ya da satıcı ekleme kısımlarını nasıl yapacağım onu göstereceğim. Yeteri kadar beğeni gelirse bu videoya en az bir 100 tane gelsin tabii ki. Gelirse diğer eklenti yani çoklu pazar alanı eklentilerini de inceleyebilirim arkadaşlar. Bu videoda özellikle satıcı oluşturma, ürün ekleme, ödeme yani ayarlarını kısaca bir göstereceğim. Bir e-ticaret sitesine entegre edeceğiz. Kendi e-ticaret sitenizi başlangıç seviyesinde bir pazar alanına çevireceğiz. Tamamen ücretsiz eklenti, ücretsiz sürümüyle yapacağız bunu. Ücretli sürümünde birçok modüller var, birçok eklentiler var. Onları da alırsanız tabii ki öyle bir şey olduğunda da pazar yeriniz daha tabii ki detaylı ya da daha profesyonel gözükecektir. Bu videoda incelediğimiz tamamen ücretsiz eklenti arkadaşlar. Hemen geçelim eklentimizi incelemeye başlayalım. Eklentiyi incelemeye başlayalım arkadaşlar. Bu sayfa geliştiricinin WordPress sayfası. Dokan eklentisinin burada özellikleri falan anlatılıyor işte. Bu sayfanın linki videonun açıklamalar kısmında olacak. Lütfen arkadaşlar girin. Önce inceleyin. Bir bakın, okuyun. Bence geliştiricinin sayfasında, resmi sayfasına da gidin. Orada da bir incelemeler yapın. Ondan sonra aklınıza gelebilecek sorular falan olabilir. Orada çünkü sıkça sorulan sorular kısımları falan oluyor. Onları da okuyun arkadaşlar. Yani eklenti hakkında böyle bir şey yapmak istiyorsanız da daha fazla detaylı bilgiye sahip olun. Türkçesine bakalım. Dokan güçlü WooCommerce çoklu satıcı pazar yeri çözümü, kendi Amazon, eBay, Etsy'nizi oluşturun demiş. Türkçe çevirdiğiniz zaman o anlama geliyormuş. Şimdi en alt kısma geçeceğim. Burada sıkça sorulan sorular. Genellikle bu eklentiler hakkında arkadaşlar yaşadığım tecrübelere dayanarak söylüyorum. Gerek sosyal medyadan, gerek YouTube'dan olsun, gerek de e-posta üzerinden gelen sorular oluyor tabii ki. İncelediğim eklentilerde. Gelen sorularda sıkça sorulan sorular kısmında zaten cevapları yazıyor arkadaşlar. Özellikle bu eklentileri incelediğimde farklı kaynaklarda videoların altındaki yorumlara da bakıyorum çünkü neler sorulmuş diye. En fazla sorulan sorulardan biri. Mesela değişken yani varyasyonlu ürünler destekliyor mu ücretsiz sürümü? Ücretsiz sürümü desteklemiyor tabii ki. Ücretli sürümünde birçok eklenti özelliği var. Onlara lütfen bakın, neler olduğunu görürsünüz zaten. Resmi sayfasını paylaşacağım. Orada görebilirsiniz arkadaşlar. Orada modüller ne falan onlara bakabilirsiniz. Sıkça sorulan sorular kısmında hemen şöyle bir hızlıca geçelim bence. Ödeme yöntemleri, eklenti şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Zaten WooCommerce altyapısıyla çalıştığı için ağırlıklı olarak WooCommerce üzerinden gidiyorsunuz. Nasıl gidiyorsunuz? Bir ödeme yolunu zaten WooCommerce'de oluşturuyorsun. Ücretsiz sürümünde özellikle yapacağımız işlemler. Artı kargolama gene WooCommerce üzerinden. Ama ücretli sürümünde bunlar özelleştirilebiliyor. Bakalım şöyle geçelim hatta. Bir ödeme yöntemi ekleyebilir miyim? Herhangi bir standart WooCommerce ödeme ağ geçidi kullanılıyor. Dediğim gibi ağırlıklı olarak WooCommerce zaten ürün eklemede, ondan sonra sipariş takiplerinde WooCommerce ağırlıklı çalışıyor eklenti. Para çekme işlemi, bu da mesela en çok sorulan sorular arasında şu anda Dokan için PayPal ve banka, işte bir de Stripe olması herhalde. Para çekme yöntemini sunuyorlar. Ücretsiz sürümünde PayPal ve banka yani EFT diyebilirim. Bunları kullanabiliyorsunuz tabii ki. Stripe zaten ülkede kullanılmıyor. PayPal da ülkede kullanılmıyor arkadaşlar. Şu var. Para çekme işleminde şöyle bir şey var. Aklınıza şey gelmesin. Şimdi müşteri ödemeyi evet WooCommerce ağ geçidi üzerinden yapıyor. Yani bir sanal post ekleyebilirsiniz. Oradan müşteri ödeme yapabilir. Ama satıcıya hak ettiği ücreti göndermeye de ne yazık ki banka üzerinden gideceksiniz. Yani EFT üzerinden siz manuel yapacaksınız. PayPal kullanılsaydı, PayPal'da bakın burada da yazıyor, toplu ödeme dosyası oluşturabiliyordunuz. Birden fazla satıcınız olurdu mesela. Bunu otomatikleştirebilirdiniz. Böylece onu da otomasyona bağlanırdı ama ne yazık ki onu yapamıyorsunuz. Lütfen bakın buralara girin arkadaşlar. Sıkça sorulan sorular kısımlarını okuyun. İşte değişken ürünler, varyasyonlu ürünler ücretli sürümünde var. Ücretsiz sürümünde normal basit ürün dediğimiz artı sanal ve indirilebilir ürünleri destekliyor. Yani o seçenekleri yapabiliyorsunuz. Hatta ben şöyle bir
şey diyebilirim size. Önerim şöyle olabilir. Başlangıçta belki, bilmiyorum tabii ki, bu sizin düşüncenize bağlı ama fiziki ürün belki biraz ücretsiz sürümünde zorlanabilirsiniz gibi geliyor bana ama sanal ürünlerde biraz daha kolay olabilir bu. Bununla ilgili bir beyin fırtınası yapıyoruz. Hatta bu canlı yayınımızda da bahsedeceğiz bu konuyla ilgili. Mağaza özelleştirmeler şu an kısıtlı. Başka ne var? Pay ve komisyon almak mümkün olacak mı demiş satışlardan. Evet, her satıcıdan isterseniz komisyon alabilirsiniz. Pay da alabiliyorsunuz. Onları da tabii ki video içerisinde hepsini göstereceğim. Neyse, çok fazla uzatmayalım. Özellikle de bakın bu eklentinin doküman, yani bu destek sayfası çok önemli arkadaşlar. Buradan bayağı bir bilgiye ulaşacaksınız. Neden? En azından bakın shortcode'lar var. Nasıl kurulacağına dair, nelerin olduğuna dair, mesela özelliklerin olduğu satıcı olsun, pazar alanı ile ilgili olsun, ücretsiz eklentilerle ilgili doküman sayfası olmazsa olmaz diyenlerdenim. Çünkü gerçekten bir eklenti ya da bir temanın doküman sayfası gerçekten iyi hazırlandıysa sizin işinizi o kadar kolaylaştırıyor ki adım adım gittiğinizde karşılaştığınız sorunları çözebilmeniz anlamında çok faydası oluyor arkadaşlar. Özellikle doküman sayfalarını inceleyin yani. Bakın yani shortcode'lar, bir ton shortcode var aslında. Eklenti kurulduğunda 3 sayfa oluşturuyor. Başka ne var? Hemen şuraya gidelim. Eklentinin bir tane ücretsiz teması var Dokkan için. Yani bu eklenti için hazırlanmış bir teması var. Ben bunu farklı temalarda kullanamaz mıyım diye düşünüyorsanız hayır, kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi e-ticaret altyapısı, WooCommerce'de kurduğunuz bir e-ticaret altyapısı varsa, e-ticaret sitesi yani oluşturduysanız, temanız öyleyse ufak tefek ayarlamalarla pazar yerine çevirebilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. Burada ücretsiz, isterseniz ücretsiz temasını da kullanabilirsiniz. Ücretli temalarında fiyatlarını görüyorsunuz. Yani ciddi paralar bunlar baktığınız zaman bizim ülkemizde. O yüzden de başlangıçta bence gerekmeyebilir. Kendi e-ticaret temanızı kullanın yani. Ne olacak? Bir şey olmaz. Eklentinin ücretli sürümdeki bakın premium modüller, yani bir ton modül var burada. Ücretli sürümünü aldığınızda daha gerçekçi, ne diyeyim, profesyonel şekilde gösterebilmeniz için sayfanızda pazar alanını bu eklentiler olmazsa olmaz gibi bir şey. Bunlar da önemli. Ama başlangıç seviyesinde ücretsiz sürümüyle ne yaparız onun ardındayız tabii ki, biliyorsunuz. Resmi sayfası, doküman sayfası ve eklenti sayfasının videonun açıklama kısmında olacak arkadaşlar. Şimdi ben lokalde tabii ki kurdum. Pazar yeri oluşturdum kendim lokal çalışmalarımda. Kontrol paneli, basit bir kontrol paneli var ücretsiz sürümünde ama dediğim gibi başlangıç seviyesinde işinizi hayli görecek. Neyin ne olduğunu görebiliyorsunuz sonuçta. Para çekme, fiziksel bir ürün, eğer kapıda ödeme sistemi falan yapacaksanız ters geri para çekme sistemi var. Satıcılar var. Modüller var. Pro özellikler, işte yardım, ayarlar demiş, menüsü bu şekilde. Böyle bir kontrol paneli. Bu e-ticaret temasında entegre ettim ben eklentiyi. Bakın işte bunun altına 3 tane sayfa demiştim. Onları da ekledim. Mağazalara bastığınızda satıcı olan mağazalar, onları görebiliyorsunuz, satıcılarınızı. Zaten şöyle bir şey. Eğer e-ticaret sitesi, siz bir e-ticaret sitesiniz, kendinizin sattığı ürünler de varsa kendiniz de bir mağaza olarak da burada gösterebiliyorsunuz. Bakın bu şekilde. Yani benim zaten bu site benim. Benden başka farklı satıcılar da var. Ben kendi ürünlerimi de mağaza gibi bu şekilde gösterebiliyorum. Onu da yapabilirsiniz. Yapmasanız da olur. Sıkıntı değil. Ondan sonra işte kontrol panelini gördünüz. Siparişlerim dediği de, şimdi WooCommerce'in biliyorsunuz hesabın menüsü var. Yani orada hesabınızda verdiğiniz siparişleri, adres bilgileri falan, onu da kullanabiliyorsunuz. Ayrıyetten bir de işte Dokka'nın kontrol paneli, yani hesabın kısmında siparişlerim var diye bir alan var. Ona bastığınızda aslında WooCommerce'in hesaplar bölümündeki siparişlerinizi burada görüyorsunuz. Bakın şimdi. Burada verilen siparişler, sizin verdiğiniz siparişler. Bu şey olarak düşünmeyin. Şu an şeyde değiliz. Hani kontrol panelinde gelen siparişleri falan görmüyorsunuz. Satıcının kontrol panelindeki gelen siparişleri falan, verilen siparişler farklı. Onu göstereceğim zaten. Biz için zaten şu an sitenin sahibiyiz. Bakın kullanıcı ismimiz falan. Buradan zaten WooCommerce üzerinden biz siparişleri falan görebiliyoruz. Ama satıcı ne yapıyor? Nereden görüyor? O önemli. Onları göstereceğim. İşte videonun içerisinde bunların hepsini göstereceğim arkadaşlar. O yüzden de atlamadan seyredin. Yani videoyu atlatarak seyretmeyin. Atlayabilirsiniz. Göremezsiniz ondan sonra da. Görünüm dediğinizde bakın şimdi. Burada zaten direkt olarak WooCommerce'in hesabın menüsü, yani sayfasına geliyorsunuz. İşte siparişinizin burada işte ayrıntıları, işte indirme adresi, hesap detayları, bilmem ne falan. Direkt olarak WooCommerce'in aslında hesabım kısmına gidiyorsunuz. Tamamdır. Çok uzatmıyorum. Hemen eklentinin kurulumuna geçeceğiz. Ama geçmeden önce de söylemem gereken bir şey var. WooCommerce, özellikle WooCommerce altyapısını kullandığı için arkadaşlar, bir önceki videomda onu seyredin bence. Neden? WooCommerce mağaza kurulumunu anlattığım video arkadaşlar. Bu eklentiyi kurmadan önce, Dokkan'ı kurmadan önce WooCommerce
WooCommerce'i kurmanız lazım zaten. WooCommerce kurulu olması lazım. WooCommerce mağazanızın ayarlamanız lazım. Ona da videomuzdan ulaşabilirsiniz. Karta koyacağım. Ulaşabilirsiniz. Çünkü nasıl yapıldığını, nasıl ayarlandığını bilmeniz lazım ki ondan sonra Dokkan eklentisini kuracağız. Sonra tabii ki bakacağız. Birkaç ayar falan yapabiliriz. Yani WooCommerce mağaza ayarınızın yapılmış olması lazım. Yapmanız lazım onu. Tamam. Hadi eklentinin kurulumuna geçelim. Artık oradan adım adım devam edelim. Testlerimizi yaptığımız internet sitemiz e-ticaret sitesi bildiğiniz üzere burada birçok testimizi yaptık zaten. Hemen kontrol panelinde geçiyorum. Eklentimizin kurulumunu yapacağım. Ondan sonra da etkinleştireceğim. Yine tekrarlıyorum arkadaşlar. Bu bir e-ticaret sitesi. Bakın WooCommerce var zaten. Mağaza ayarlarınızın kurulu olduğunu varsayıyorum artık. Yani mağaza ayarlarınızı yaptınız, onu varsayıyorum. Direkt eklentiden devam edeceğim çünkü. Eğer mağaza ayarlarınızı yapmadıysanız videoyu seyredin arkadaşlar. Bir önceki videoda mağaza ayarları nasıl yapılıyor onu anlatıyorum. Bunu bakın üstüne basa basa söylüyorum çünkü. Eklentiler kısmına geliyorum. Yeni eklenti ekle diyorum. Arama kısmına eklentinin ismini yazacağım. Eklentimiz bu. Kuracağız ve etkinleştireceğiz. Eklenti kuruldu ve etkinleştirdik. Bir karşılama kurulum sihirbazı karşılıyor sizi zaten etkinleştirdikten sonra. Şimdi bunu no right now yani şimdi değil diyeceğim. Çünkü Türkçe çeviri dil dosyasını yükledikten sonra gene bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Türkçe çeviri dosyası yani eklentiyi Türkçe kullanabilmek için çeviri dosyasını yükleyeceğim arkadaşlar. Bunun için tabii ki Loco Translate'in kurulu olması lazım. Ya zaten birçok videoda anlatıyorum Loco Translate ile ilgili, çevirilerle ilgili. Lütfen onları da seyredin. Hatta karta da koyacağım Loco Translate ile ilgili. Yani çeviriyle ilgili video var arkadaşlar. Oradan da seyredebilirsiniz. Loco Translate'e geliyorum. Eklentiler kısmına geliyorum. En son eklenilen yani eklediğimiz eklenti. Dokkan eklentisi. O yükle diyorum. Burada sistemi alacağım arkadaşlar. Loco'ya değil de sistemi alacağım. Çünkü Loco'da çeviri %75'e 25 gösterdi. Sistemde daha stabil çalışıyor. Tabii ki ben eklentinin çeviri dosyasını daha önce hazırladım. Bu çevirdiğim dosyalar arkadaşlar internet sitemden de ulaşabiliyorsunuz. Çok cüzi fiyatlarla indirebilirsiniz. Eğer eklentiyi Türkçe kullanmak istiyorsanız hem de bana destek olmak isterseniz satın alabilirsiniz. Birçok arkadaşımız destek amaçlı satın alıyorlar. Bana da destek oluyorlar bir şekilde. Teşekkür ediyorum buradan da. Eklentimizi hemen Türkçe çeviri dosyasını oraya seçtim ve yükle diyorum. Bir şekilde Türkçe çevirilerini aldık. Şimdi zaten sol tarafta WordPress kontrol panelinde Dokkan eklentisinin menüsünü görüyorsunuz bakın. Burada Türkçe olarak menüler geliyor. Şimdi eklentinin artık ayarlarına bir girişelim şöyle. Çeviri dosyamızı yükledik. Eklentimizi Türkçe olarak kullanabileceğiz şimdi. Eklentiye geldim. Bakın arkadaşlar hızlıca ilk önce ayarlara geçmeden önce ya da şöyle kurulum sihirbazını tekrar kurulum sihirbazından geçebiliriz. Oradan bir yapılandırma yaparız. Sonra ayarlara geçeriz. Ama geçmeden önce şöyle hızlıca bir menülere bir bakalım bence. Hem de fikriniz olsun. Kontrol panelimiz. Şimdi normalde eklentiyi kurduk zaten. Biz bir pazar alanı yöneticisiyiz. Kendi sitemize kurduk. Sitenin sahibi de biziz zaten. Videoda söylemiştim. Biz kendimizde mağaza olarak da hizmet verebiliriz tabii ki. Kontrol panelimiz buradan tüm yapılan satışlar, bakın satıcılar, ürünler, lazım olan şeyleri görebiliyoruz zaten. Kazanılan komisyon, ne kadar satıcı var, şudur budur falan. Ufak bir tablo var, istatistik, komisyon işte satışlarla ilgili. Hepsi bunlar zaten yaptığımız testlerde göreceksiniz nerede ne olduğunu. Böyle bir kontrol paneli var. Para çekme alanı var, menüsü var. Burada da belli bir limit koyacaksınız. Satıcılarınız o limite geldiği zaman para çekme talebinde bulunacak sizden çünkü. Bunları siz ayarlayacaksınız mağazanıza göre. Belki süre vereceksiniz, limit ayarlayacaksınız zaten satılan ürüne göre. 1000 lira olur, 500 lira doldurduğu zaman mesela talepte bulunabilir diye falan. Bu tip şeyler. Para çekme. Ters geri para çekme mantığı. Kapıda ödeme teslimatında alınan ücretler, ödemeler falan. Burada mesela bir ters para çekme diyor. Yani çevirdiğim zaman bu anlama geliyor. Benim anladığım da o zaten ayarlarda da göreceğiz. Nakit kapıda teslimatlarla ilgili falan. Geri ödemeler. Satıcılar kısmı var. Burada satıcılarınız varsa göreceksiniz. Yani mağaza satıcıları. Biz otomatikman zaten bize oluşturuyor. Bakın bunu açarsam direkt olarak ben de mağaza olarak satışta bulunabilirim. Bu şekilde de bulunamaz mıyım? Tabii ki bulunabilir. Sonuçta ben pazar alanı yöneticisiyim. Bu sitede e-ticaret sitesi. Bizim de ürünlerimiz var zaten. Oradan da onları da satabiliriz zaten. Sıkıntı yok. Mağaza alanında da gösterebilirim ama kendimi de. Bu şekilde. Modüller dediği eklentinin ücretli sürümünde bir sürü modülü var. Bunlarla profesyonel bir pazar alanı oluşturma imkanınız çok fazla tabii ki ama
ücretli sürümde, o da başlangıçta bence çok mu elzem bilmiyorum. Yani o sizin bütçenizle alakalıdır, yapacağınız işle alakalıdır ama sıfır bütçeyle şu an bizim yaptığımız gibi ne yani e-ticaret sitemiz var. Buna pazar alanı entegresi ediyoruz. İşte başlangıç ücretsiz sürümüyle bir test edelim bakalım nasıl çalışıyor, nasıl ediyor. Bunları bir görelim. Ondan sonra da siz kendiniz karar verirsiniz tabii ki. Ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bakın birden fazla 3-4 tane daha pazar alanı eklentisi var. Bunları da incelemek lazım aslında. Belki daha fazla özellikleri de olabilir bu eklentide. O yüzden de hemen karar vermeyin. Hızlı karar vermeyin. Önce inceleyin arkadaşlar. Planlamanızı yapın yani. Böyle modülleri falan var. Araştırdığım kaynaklarda falan şu müzayede entegrasyonu, yani açık arttırma olayı bayağı soruluyormuş. Bayağı bir etkisi var demek ki. Pro özellikler demiş. Burada da neden Pro'ya geçmeliyim? Hatta şurada da bakın bizim şu an Dokan Lite, yani ücretsiz sürümü 3 tane işte ön yüz sipariş yönetimi, satıcı bildirim raporları, duyurular yapma demiş. Pro'da da bakın hepsi açık. Yardım demiş, hemen bir yardıma bakalım. Yardımda da evet, burada da doküman belgelere ulaşabiliyorsunuz. Burası sizin için çok önemli olacak. Buradan mesela dokümanlara ulaşıp karşılaştığınız sorunları aratabilirsiniz ya da sonuçlar, çözüm yollarını falan bakabilirsiniz. Her zaman diyorum olmazsa olmaz dokümanlar olacak. Bu da ayarlar kısmı menüsü. Bakın ayarlarda da bu şekilde Türkçe güzel anlayabiliyorsunuz sonuçta böyle şeyler. Şimdi kurulum sihirbazına nereden geçeceğiz? Bu menülerin içinde yok. Burada ayarlar kısmında Multivendor Marketplace'i beğeniyor musunuz demiş. 4 tane şey var zaten. Şöyle birinciye geçelim. Sürümü diyor. Detayları göster. Geç. Dokan yeni bir görünüme geldi demiş. Tamam. Bakın kurulum sihirbazını çalıştırın demiş. Kurulum sihirbazıyla bir ön yapılandırma yapalım. Yani ön bir ayarlama yapalım. Ondan sonra da ayarlar sekmesine geçelim. Hemen şuna bir tıklayalım. Evet, Türkçe'ye çevrilmiş. Kurulum sihirbazı. Eklentiyi kurduk ve etkinleştirdikten sonra bizim ekranımıza gelen ilk yer burasıydı zaten, biliyorsunuz. İngilizceydi. Çeviri dosyasını yükledikten sonra Türkçe'ye çevirdik. İşte ne demiş? Hoş geldiniz bla bla, online pazarınıza güç sağlamak Dokan'ı seçtiğiniz için teşekkür ederiz falan demiş. Tamam, haydi başlayalım. Vaktiniz yoksa işte şimdi olmaz sonra yapabilirsiniz ya da haydi başla diyelim. Mağaza kurulumu. Satıcı mağaza URL'si, yani linki, adres linkinde. Buraya ne yazabiliriz? Yani mağaza yazabiliriz. Satıcılar yazabiliriz. O size kalmış. Bakın burada zaten satıcı mağaza URL'si tanımlaması. Adresiniz this text, yani şu kısım, buraya yazacağınız ne yazacaksanız. Sonra da mağaza ismi, zaten satıcının mağaza ismi oluşturduğunda buraya gelecek. Yani şu son kısma gelecek. Buraya mağazalar ya da satıcılar diyebilirsiniz. Ben mağazalar diyeceğim. Türkçe karakter kullanmıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle mağazalar olabilir. Öyle bir şey seçtik, yazdık işte. Kargo ücreti alıcısı. Videonun başlarında da söylemiştim. İşte fiziki ürün satacaksanız kargoyu, kargolandırma, bunu nasıl örneklemek lazım aslında. Pazar alanlarında, özellikle de Amazon'da diyebiliriz mesela. Amazon'un kendi depoları da var biliyorsunuz. Amazon'un kendi deposunun içinde ürünler de var. Oradan mesela Amazon size kargo gönderim yapabiliyor ya da Amazon'un içinde satıcılar var. O satıcılar size kargo yapıyor. Öyle düşün. Yani o şekilde mi çalışırsınız bilmiyorum. Kargo ücreti alıcısı satıcıdan yani kesilsin. Bizden kesilmesin. Yani ürün bize gelmeyecek sonuçta. Yani satıcı ve yönetici demiş. Satıcıdan kesilsin. Ürün vergi ücreti alıcısı gene satıcıda, vergilendirme, faturayı falan onlar kesecek sonuçta. Nakliye vergi ücreti alıcısı gene satıcıda. Evet. Harita API kaynağı. İsterseniz mağazalarda, yani mağaza sayfalarında haritada gösterebilirsiniz. O size kalmış. Eğer göstermek istiyorsanız da API Key, Google kullanacaksanız işte bir de map kutusu varmış. Mapbox ya da Google haritalar. Tabii ki bunlar API anahtarıyla, bakın API kaynağını kullanma, işte API lazım. API Google haritalarıyla API, yani API Key nasıl alınır onu anlattığım video da var arkadaşlar. Onu da karta koyacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Detaylı bir şekilde API anahtarı nasıl alındığını anlatıyorum. Bunu da geçtik. Temel bilgilerin paylaşın. Geliştiriciye yaptığınız çalışmalarla ilgili geri bildirim gönderiyorsunuz. Gerek yok. Devam et diyorum. Yeni satıcı satış etkinleştirme. Yeni kayıt olmuş satıcı için satış durumunu etkinleştir. Şimdi bir kontrol mekanizması şeklinde çalışacaksanız tabii ki bunu açmamanız lazım. Yani satıcı size başvuracak icabında yeni satıcı satış etkinleştirme diyor. Bakın yeni kayıt olmuş satıcı için satış, mağaza olarak satıcı olarak başvurdu ve direkt satışa başlasın mı? Başlamasın mı? Ben bunu açıyorum ama yani sonuçta test yapıyoruz. Açacağım. Sipariş durumunu değiştirebilsin mi? Ne demek bu da? Bakın satıcı sipariş durumunu değiştirebilir. Kargoya verdiği zaman ya da hazırlanıyor şeklinde, beklemede ya da işte başarısız oldu, iptal oldu. WooCommerce, bakın WooCommerce e-ticaret siteniz varsa zaten bunlar size çok yabancı gelmeyecek aslında. Orada sipariş durumlarını değiştirebiliyorsunuz. Biliyorsunuz tamamlandı,
tamamlandı, beklemede iptal oldu, başarısız oldu, o bu. Bunlar. Evet, yani satıcı sipariş durumunu değiştirebilsin. Kargolama yapacaksa sonuçta bunları yapabilsin. Devam et diyorum. En önemli noktalardan biri. Biz nasıl para kazanacağız pazar alanımızdan? Bu şekilde. Yani komisyon ayarları. Sabit ve kategori tabanlı. Şimdi kategori tabanlı olduğu zaman nasıl olacak? Kategorideki ürünlere göre arkadaşlar yüzde alabilirsiniz. Bir de pay alabilirsiniz diyeceğimle, ya da yüzdeyi sıfır bırakıp yalnızca pay alabilirsiniz. Böyle bir güzel bir şey var aslında. Bir ayarı var. Burada kategorileri seçebiliyorsunuz. Ürün kategorileriniz. Bakın, ürüne göre mesela fiyatlandırma yapabilirsiniz, kazanacağınız fiyatları. Ama ben bunlarla çok uğraşmak istemiyorum. Ne satıyorsa satsın kardeşim. Fiyat yani neyse ne, ben yalnızca yönetici, yani site pazar alanı yöneticisi komisyonu almak istiyorum. Onu da %10'la sabit bırakacağım. Buraya da mesela artı sabit tutarın, yani %10'un yanında bir artı ücret de alabilirsiniz. Ne olabilir mesela? Örnek olarak veriyorum. Şeyde var galiba bu. Etsy'de olması lazım arkadaşlar. Etsy'de mesela, gerçi o listeleme başı, ister satın ister satmayın, gene sizden para alıyor. Bu şekilde. Buraya da mesela şey olabilir. 5 lira yazdım. EFT gönderme. Yani %10 komisyon artı 5 lira. Öyle düşünün. Gene ben sıfır bırakıyorum. Devam ediyorum. Para çekme kurulumu. Para çekme yöntemleri, PayPal ve banka transferi. Tabii ki ülkemizde PayPal'ı kullanamıyoruz arkadaşlar. Stripe de kullanamıyoruz, PayPal'da kullanamıyoruz. O yüzden PayPal'ı ne yazık ki deaktif edeceğiz. Banka transferini açmamız lazım. Satıcınız için para çekme yöntemi olarak banka transferini etkinleştir. Mecburen bunu seçmemiz lazım arkadaşlar. Ne yapacak? Satıcı işte hem mağaza ayarlarında kendi banka bilgilerini yazacak arkadaşlar. Biz de o banka bilgilerine dayanarak talepte bulunduğu zaman ödeme göndereceğiz o hesaba. En az para çekme limiti. Bunu satılan ürünlere göre farklılaştırabilirsiniz, arttırabilirsiniz, indirebilirsiniz ya da işte sıfır da yapabilirsiniz. O size kalmış artık. Yani nasıl ayarlamak isterseniz. Onu mesela ben 100 lira diyorum. 100 lirayı üstünde bir ürün sattığında, mesela 150 liralık ürün sattığında otomatikman para çekme talebinde bulunabilecekler zaten. Başvuracak çünkü limiti geçti. 150 liralık bir satış yaptı. O yüzden de talepte bulunabilecek, siz de göndereceksiniz. Ödeme talep sipariş durumu tabii ki tamamlanmış. Mantıken baktığınız zaman da tamamlanmış olması lazım siparişin. Karşı tarafa gitmiş, almış müşterinin, yani üçüncü tarafın siparişini almış olması lazım ki tamamlanmış olması lazım siparişin. Tamamlandı, işleniyor derseniz o biraz sıkıntılı olabilir. Tamamlandı olarak kalsın. Devam et diyorum. Bunlar da işte önerilen özellikler. Bunları ben kurmadım arkadaşlar. Eğer bu eklentiyle ilgili, bu video ile ilgili yeteri kadar bir ilgi ve alaka olursa, talep de gelirse bunları daha detaylı şekilde de inceleyebiliriz. Dokan eklentisi olabilir ya da farklı diğer pazar alanı eklentileri üzerinde de çalışabiliriz arkadaşlar. O yüzden bunları ben kurmuyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Pazar yeriniz hazır demiş. Tamam demiş. WordPress kontrol paneline dön. Dokan kontrol paneline dönelim. Yani kısmi olarak aslında ayarlarımız biraz yaptık ama daha detaylı ayarlar kısmına gireceğiz arkadaşlar. Ayarlar sekmesinden. Ayarlar menüsüne geldik. Şimdi artık zaten büyük bir kısmını yaptık ama burada daha detaylı olarak ayarları yapacağız. Ayarlar menüsüne geldim. İlk genel olarak hemen karşımıza çıktı. Genel ayarlar. Yönetici alanı erişimi. Bunu tabii ki bu şekilde açık olsun arkadaşlar. Yoksa bu şekilde kontrol panelinize erişim olur. Satıcılar ulaşabilir. Yani WordPress kontrol paneline ulaşabilir. O yüzden hiç gerek yok. Bunu bu şekilde açın. Satıcı mağaza URL'si, bunu yaptık yine kurulum, hızlı kurulumda. Bakın mağazalar şeklinde burada yazıyor. URL'de mantığı umarım anlamışsınızdır zaten de. Onda bir sıkıntı yok. Mağazalar, yani şu kelime burada olacak. Sonra da mağaza ismi gelecek. Satıcı kurulum sihirbazı logosu. Bizim kurulum sihirbazında yaptığımız gibi satıcı başvuru yaptığında arkadaşlar bir kurulum sihirbazı çıkacak. Orada mesela bir logo, sitenizin logosu olabilir. Altında da zaten adım adım nasıl ilerleyeceğini, yani nasıl mağaza açacağını böyle gösterecek zaten kurulum sihirbazı şeklinde. O yüzden hemen buraya bir tane ben dosya ekleyeceğim. Evet, resmimizi ekledim. Şu ölçülerde kalın arkadaşlar. Çünkü yüksek olursa bayağı çirkin gözüküyor bu sefer. Bu ölçüleri tutturabilirseniz iyi. Satıcı kurulum sihirbazı mesajı. Burada bir mesaj verebilirsiniz kurulumda. Ayar sihirbazını isterseniz hiç ayar sihirbazı da yaptırmazsınız. Direkt olarak satıcı başvurur. Siz onay verirseniz mağazası oluşur zaten. Yani direkt mağaza ayarlarından mağazasını yapılandırabilir. Ama açık kalsın. Verileri sil. Bu da işte Dokan'ı eğer kaldırırsanız bunu da açmayı unutmayın. Tüm artık veri bankasındaki hepsini silecektir. Satıcı mağaza ayarları, mağaza şartlar ve koşullar. Bunu da açarsanız iyi olur arkadaşlar. Çünkü ya burada en çok sorulan sorulardan biri de şu. Satıcıları nasıl güveneceğiz, edeceğiz? En büyük
büyük risklerden biridir. Yani bir şey satıp da A ürünü satıp da içinden B ürünü çıkarsa, farklı bir şeyler çıkarsa bu tabii ki bayağı başınızı ağrıtabilir sonuçta. O yüzden de herkesi satıcı olarak göstermek. Sonuçta siz hani büyük bir pazar alanı değilsiniz. Yani nasıl değilsiniz? Bir Amazon, bir eBay ya da işte ne bileyim diğer Trendyol olsun, o olsun, bu olsun değilsiniz. Yetkili mercilerle uğraşmanız lazım. Bayağı bir işiniz olur. O yüzden de herkese satıcı vermek başlangıçta da hatta diyorum yani fiziki ürünlerde biraz zorlanabilirsiniz belki. O yüzden de belki indirilebilir ya da sanal ürünlerle başlamak daha mantıklı gibi geliyor ya da bir teminat sistemi oluşturabilirsiniz belki. Bilemiyorum yani ama o güveni vermeniz lazım arkadaşlar. Satıcı evet kötü niyetli de olmayabilir sonuçta ama iyi niyetli de olmayabilir. Bunu bilemezsiniz. Karşı tarafı mağdur etmemeniz lazım bir yerde. Çünkü satıcıdan ziyade satar, farklı bir şey yapar, ortadan kaybolur. Sonra siz uğraşırsınız. Biraz risk, biraz değil bayağı büyük bir risk aslında. Sayfa başına mağaza ürünleri 12 tane kalsın. Mağaza ve şartlar koşulları da ona göre yapılandırın arkadaşlar. Stak imza mı ya da teminat mı bilmem ne artık yani onları ayarlamanız lazım. Adres alanlarını etkinleştir. Satıcı kayıt formuna adres alanlarını ekle. Adres eklensin. Adresini yazsın yani. Ürün sayfası ayarları demiş. Satıcı bilgilerini göster. Açarsanız mağaza sayfasında mağazanın adresi, telefonu falan bu tip şeyleri gösterme durumu var. Gerçi mağaza kendisi de oradan kaldırabiliyor herhalde. Eğer bunu açarsanız ister gösteriyor ister göstermiyor gibi bir şey olabiliyor. O yüzden bunu satıcı bilgilerini neyse başlangıçta gösterelim biz. Daha fazla ürün sekmesini etkinleştiremiş. Tamam bunu da kaydettik. Satış ayarlarına geçiyorum. Bakın belgelere de buradan da ulaşabiliyorsunuz. Bununla ilgili belgelere ulaşabiliyorsunuz. Komisyon. Komisyonumuzu sabit yapmıştık. %10 olarak belirledik. Ücret alıcıları gene bunları satıcı yapacak dedik. Yani satıcı ödeyecek, satıcı karşılayacak. Satıcı yetenekleri, satışı açtık. Bir onay süreciniz olabilir. O yüzden o zaman bunu kapatın. Tek sayfalık ürün oluşturma, tamam. Sipariş durumunu değiştirme, onu da evet dedik. Herhangi bir kategori seçin. Eğer bunu açarsanız şöyle bir şey var. Mağazanın kendi sattığı üründe bir kategori oluşturmayı. Ama istemiyorsanız yani sizin halihazırdaki kategorilerde olmasını istiyorsanız açmayacaksınız bunu. Direkt var olan kategorileri ekleyebilecek ürünü. Ürün katalog modu, satıcıların için katalog modu ayarlarını kontrol edin. Sepete ekle düğmesini kaldır. Mesela sepete ekle seçeneğini kaldırmak için işaretleyin. Bunu seçerseniz bakın ürün katalog moduna giriyor zaten. Ürün fiyatını gizle dediğinizde satış yapamaz. Sepete ekle düğmesini kaldır. Katalog modu. Ama biz katalog modunda değiliz. Yani tanıtım amaçlı değil, satış yapılacak sonuçta. Tamam diyorum. Bunları da kaydediyorum. Ödeme talebi ayarları, ona geçelim. Para çekme ayarları. Evet, banka transferi olarak yaptık. Para çekme ücretleri, banka transferi, satıcıya uygun para çekme ücretlerini seçin. Bir tek zaten banka transferi var. EFT falan alacaksanız 10 lira işte EFT ücreti falan. Ya da hiç almazsınız yani. En az para çekme limitini 100 lira yapmıştık. Ödeme talep, sipariş durumu. Satıcının işte bunu da tamamlandı olarak işaretlemiştik. Kod ödemeler hariç tut. Kapıda ödeme eğer yapacaksanız onunla ilgili ama biz kapıda ödeme yapmayacağız. Kapıda ödeme yok. O çünkü ayrı bir olay. Dediğim ayrı bir anlatıma girer. Bayağı da uzar çünkü o zaman da video. Onu açmıyorum ben de. Onu da kaydediyorum. Ters geri para çekme. Teslimatta nakit siparişlerinde satıcılardan komisyonu, ters bakiye için yöntem ve eşiği. Satıcılar üzerindeki kısıtlayıcı eylemleri daha fazlasını yapılandırın. Kod yani kapıda ödeme sistemini kullanmadığımız için şu an bunlarla ilgili bir şey yok aslında. Bakın ya açmayacağız yani. Eğer kapıda ödeme sistemini etkinleştirirseniz bu ayarları da yapmamız gerekecek tabii ki. Ek süre boyunca bildirimi görüntüle, yetkisiz kullanım süresi, işte burada ikazlar yani 7 gün boyunca yayınlanacak. Eğer herhangi bir şey yapmazsa, yapılması gereken işlemleri yapmazsa bakın izin süresinden sonra sepet ekle düğmesini devre dışı bırakabilirsiniz. Yani ürün satamaz. Burada da tamam geçtik. Sayfa ayarlarına geçelim. Eklenti kurulduğunda 3 tane sayfa oluşturuyor zaten. Bir kontrol paneli, siparişleri ve mağazalar listesi. Bunları da Türkçe'ye çevirebilirsiniz sayfalar kısmından. Başlıklarının linklerini düzeltebilirsiniz. Şartlar ve koşullar. Bunları oluşturmanız lazım. Dokan sayfasını nereye eklemek istediğinizi seçin işte. Sayfalarını nereye eklemek istiyorsanız sayfa seç. Yani şartlar ve mesela bu geri ödeme, tamam, geri ödeme iade politikası dedik. Görünüme geçelim. Mağaza görünümü. Mağaza sayfasında harita göster. Mağazanın satıcının adresi, konumunu, lokasyonunu göstermeye. Ben kapatacağım. API kaynağı geçtik. Recaptcha, evet tamam. O Recaptcha ile ilgili de gene videom var arkadaşlar kanalda. Aratınca bulursunuz. Mağaza sayfasında iletişim formunu evet göstersin. En azından mağazayla e-posta üzerinden iletişim kurabilir. Mağaza başlık şablonları, mağazanın görünüm
mü diyeyim size artık yani. Bu şekilde gösterebilirsiniz. Böyle işte neyse. Mağaza açılış kapanış saati aracı demiş. Buna aslında gerek yok. Neden gerek yok? E-ticaret sitesi yapıyorsunuz. Eğer adres falan vermeyecekseniz, mağazaların adresi de olmayacaksa, etmeyecekse bu şekilde bir hani açmanıza gerek var mı bilmiyorum ama isterseniz açın. O zaman da mağaza çalışma saatlerini gösteriyorsunuz arkadaşlar. Şu pazartesi mağaza kendisi yapıyor zaten, onu ekliyor. Ama açık kalsın şimdi. Mağaza kenar çubuğunu etkinleştirin. Temanızda mağaza kenar çubuğu gösterme özelliğini etkinleştirin demiş. Ama açalım bunu da diye. Satıcı bilgilerini gizle. Bakın buradan mesela e-posta adresi açık kalsın. Telefon numarasını kapatabilirsiniz ya da mağaza adresini de kapatabilirsiniz. Bunlar da böyle kalsın varsayılan olarak. Font Avesoma'ya devre dışı bırak demiş. Yüklenmez. Herhangi bir ikon, sembol, ondan sonra bunların yüklenmesini istiyorsanız gerek yok. Sitenizin hızını da azaltmasın, düşürmesin en azından. Açmıyorum ve kaydediyorum. Tamam. Gizlilik politikasına geçelim. Gizlilik politikasını etkinleştireceksiniz. Evet, gizlilik politikamızı da seçtik. Buraya isterseniz bakın kendiniz de oluşturabilirsiniz. Yazabilirsiniz yani gizlilik politikasını niçin kullandığınız, ne yapacağınız, ne edeceğinizle ilgili. Onu da kaydettim. Çok fazla da hani uzatmak istemiyorum arkadaşlar ama genel ayarları bu şekilde. Yani yapabileceğimiz ayarlar hemen bu. Farklı bazı şeyleri deneyebilirsiniz, açabilirsiniz ya da kapatabilirsiniz. Canlı olarak zaten siteye sunmadan önce arkadaşlar muhakkak bir testlerinizi yapın. Ondan sonra bakın çünkü nerede eksiklik var ya noksanlık var ve reklam verirsiniz bilmem ne yaparsınız o bu filan işte neyse. O yüzden de önce bir testlerinizi muhakkak yapın. Sonuçta benim de gözümden kaçan bir şeyler olabilir. Ayarlarımızı hemen bitirdik. Bir pazar alanı yöneticisi yani biziz. E-ticaret sitemiz pazar alanına çevirdik. İkincisi bir satıcı oluşturacağız. Üçüncüsü de bir müşteri oluşturacağız arkadaşlar. Satıcı oluşturacağız. Ürün ekleyeceğiz. Ondan sonra da müşteri o mağazadan ürününü alacak. Onları yapacağız. Sırasıyla öyle gideceğiz. O şekilde devam edelim. Şimdi satıcı oluşturmadan önce biz kendimizi bir mağaza olarak oluşturalım. Satıcılar kısmına geldim. Burada isimsiz diyor ve açık değil. Pazar alanı yöneticisi olarak gene ürünlerimizi mağaza gibi gösterelim. Onu yapalım. Bir fikriniz oluşabilir. İsterseniz açmazsınız tabii ki. O size kalmış. Şimdi durumu bir açalım şöyle. Bizi de mağaza yapsın yani. Mağaza olalım biz de. Satışı etkinleştirdik. Evet. Mağaza sayfamız. Bakın mağaza sayfamızı özelleştirebiliyoruz tabii ki. Neler var neler yok. Bakın ödeme seçenekleri bilmem ne şudur budur. Normalde bir satıcı da olsa bu şekilde bir panelle karşılaşacak arkadaşlar. Kendi sayfasını özelleştirecek. Hemen burada mağaza adı, fotoğrafı değişti. Şunları hemen 2 dakikada düzeltelim. Elimde bir mağazamız olsun. Mağaza banner değiştir. Hemen değiştirelim. Mağaza bannerımız oldu. Hemen fotoğrafımızı da değiştirelim. Adımız, soyadımız, mağaza adı. Mağaza adı da telefon numaramızı yazalım. E-posta adresimiz. Evet, gerekli doldurmam gereken alanları doldurdum. Adresi, ödeme seçenekleri, banka hesabımızla ilgili ama biz zaten pazar alanı yöneticisiyiz. O yüzden komisyon almıyoruz kendimizden. Ondan sonra satışı açtım. Ürünü doğrudan yayınlayacak. Hatta satıcıyı öne çıkarttım. Yani kendi mağazamı öne çıkardım. Sosyal medya hesaplarım bu kadar. Tamam yeter. Gereken alanları doldurduk. Sonra da kaydet dedim. Satıcı güncellendi tamam. Gördüğünüz gibi mağazamız aslında şu an açık. Satıcılar kısmına geliyorum. Şöyle şu ön belleği bir temizleyelim arkadaşlar. Bak. Tamam. Mağazamız şu an hazır. Eklentiyle birlikte kurulduğunda 2 tane ürün ekliyor. Örnek olarak, test olarak ürün ekliyor aslında. Onu da görürüz zaten. Şimdi bakarız zaten de. Mağazamızı oluşturduk. Tabii ki mağazamızı nasıl göreceğiz? Nasıl göreceğiz? Nereden göreceğiz? Hemen ona geçelim. Eklenti kurulduğunda 3 tane sayfa oluşturmuştu arkadaşlar. Bir mağazaların listesi, bir siparişlerin, bir de kontrol paneli. Hemen sayfalar kısmına geliyorum. Burada oluşturduğu sayfayı bulalım şimdi. Evet, kontrol paneli burada zaten. Siparişlerim, bir de mağaza listesi. Bunları hemen hızlıca bir Türkçeleştireyim. Şöyle mağaza listesi dedim. Güncelledim. Şunu da yapalım. Siparişlerim dedim. Güncelledim. Bir de kontrol paneli. Bunu da güncelledim. Şimdi bunu da menüde gösterelim arkadaşlar. Görünüme geldim. Menüler ana sayfamızda olsun. Tamam. Hatta shop'un altına alacağım. Kontrol paneli. Evet. Siparişlerim. Mağaza listesi. Kontrol paneli. Siparişlerim. Hatta şöyle menü şeklinde gözüksün. Hemen bir ana sayfaya geçelim. Yenileyelim. Evet geldi buraya. Şimdi mağaza listesine bir bakalım. Kendi mağazamızın burada mağaza listesinde gösterebiliyoruz arkadaşlar. Hemen hatta öne de çıkardık. Bakalım mağazamıza. Evet mağaza işte bir bannerımız vardı onu ekledik. Logomuz, adresimiz. Bunu kaldırabilirsiniz tabii ki adres işte telefon onlar ayarlarda kalkıyordu. Bu da zaten kendi e-ticaret sistemimizdeki ürünler gördüğünüz gibi. Şu ürün hatta arkadaşlar
eklentiyle birlikte geliyor. Örnek olarak kuruluyor. Da bakalım. Bakın bu ürün size ait olduğu için sepete ekle butonu kaldırılmıştır. Yani kendi kendinize sipariş veremezsiniz arkadaşlar. Bakın sepete ekle düğmesi yok. Kontrol paneline bir geçelim. Aslında satıcıların da bu şekilde, yani biz de şu an satıcıyız. Halihazırda ne var? Yalnızca e-ticaret sitemizdeki ürünler. Onları daha önce yüklediğimiz için hepsi gözüküyor burada bakın. 25 tane ürün gözüküyor şu an. Kontrol paneli, ürünler. Burada gayet güzel olmuş bu da. Siparişler, verilen siparişler. Öyle para çekme talebinde bulunma yeri. Bakiyeniz 0. İşte 100 lira üstünde olursa para çekme talebinde bulunacağız. Ödeme detayları, son ödeme bilmem ne falan, işte ödeme bakın. Bunu da mağazamızı ayarlarken bu şekilde banka hesaplarını falan yazmıştık. Mağazamız ödeme yöntemi ekle, yönet demiş. Zaten bir tane banka vardı. Oradan da yönet dediğimizde düzenleme yapıyoruz. Mağazaya git, hesabı düzenle ve çıkış yap demiş. Tamam. Bu örnek olarak bizim kendi e-ticaret sitemizde kendimizi mağaza olarak oluşturduk, gösterdik. Şimdi sıfırdan bir satıcı başvurusuyla mağaza oluşturacağız. Hemen gizli bir pencere, yani yeni bir tarayıcı açacağım. Yeni özel pencerede açıyorum şimdi. Öteki taraf kalsın. Kontrol panelini görmemiz lazım sonuçta. Evet, geldik, siteyi bulduk. Bir satıcı olmak istiyoruz. Biz bu sitede ürün satmak istiyoruz. Arkadaşım, yani ne yapmamız lazım? Ne etmemiz lazım? Giriş kısmına geldim. Bakıyorum ya, kaydım yok. Kayıt ol diyorum. Bakın kayıt oldu. İşte giriş yap ve üye ol diyor. Müşteriyim ya da ben bir satıcıyım. Satıcı olmak istiyorum arkadaşım. Buna bastığınızda bakın gene bunları doldurmanız lazım ve başvurmanız lazım bu şekilde. Eklentinin dokümanlar kısmında şöyle bir şey var arkadaşlar. Orada zaten anlatıyor bunu da. Onu da açayım hatta. Bakın. Burada zaten kayıt ol formunu özelleştirebilirsiniz. Nasıl özelleştirebilirsiniz? Bu şekilde göstermek istemeyebilirsiniz. Onu da diyor ki işte bakın bu kısa kodu kullanırsınız. Bir sayfa oluşturup bu kısa kodla birlikte böyle farklı bir sayfada oluşturabilirsiniz. Yani menünüzde satıcı oluştur diye bir menü sekme oluşturup bu sayfaya yönlendirebilirsiniz. Ama o zaman da diyor ki normalde eklenti nerede gösteriyor arkadaşlar? Şu alan gösteriyor. Yani hesabında ya da giriş ol, kayıt ol kısmında üye olun altında gösteriyor. Bunu da kaldırmanız gerekebilir diyor. Kaldırın, çünkü hem orada hem burada da göstermeyebilirsiniz icabında. Burada da gösterebilirsiniz ya da farklı bir sayfada menü şeklinde de kayıt ol formunu gösterebilirsiniz. Onu da söylemişler. Buradan biz devam edeceğiz tabii. Kaldırmıyoruz neyse. Üye olacağız. Üye olalım. Buradaki formda gereken alanları dolduracağız arkadaşlar. Gerekli alanları doldurdum. Gördüğünüz gibi. Şimdi diyorum ki üye ol, kayıt ol, başvuralım. Ne yaptı? Bize bir karşılama sihirbazı oluşturdu. Hemen çıktı zaten. Bakın logoyu eklemiştik zaten. Oradan devam ediyoruz. Haydi başla diyorum. Sokak adres, işte merkez, bilmem ne tamam. Dükkan sayfamda e-posta adresini göstersin. Evet. Devam et diyorum. Banka bilgilerini istiyor buradan. Çünkü neden? Ödeme alacağız. Ödeme göndereceğiz. Komisyon oranları var. O var, bu var. Çünkü banka hesabı lazım. Kullandığı resmi bir banka hesabı olması lazım. Bunları da dolduruyorum arkadaşlar. Gerekli alanları doldurdum. Banka hesap bilgilerini doldurdum. Burada bakın lütfen hesap bilginizi 2 kez kontrol edin diyor. Gördüğünüz gibi. Devam et diyorum. Mağaza panelinize gidin. Tamam, hadi gidelim. Evet, mağazamız açıldı arkadaşlar. Şimdi artık bir ürün ekleyelim. Ürün ekleme yapalım. Ondan sonra da satış kısmına geçeriz. Pazar alanında artık yerimizi aldık. Mağazamızı açtık. Ama ürünümüz yok tabii ki. Artı mağazamızı özelleştirmedik. Yani bilgilerimizi girmemiz lazım. Banka bilgilerimizi falan işte. Ondan sonra resmimizi, mağaza resmi falan, logomuzu falan. Onları daha yapmadık tabii ki. Sonra yapacağız. Önce bir ürün ekleyelim. Mağazamızın bir ürünü olsun. Kontrol panelindeyim. Ürünler sekmesine geliyorum. Yeni ürün ekle diyorum. Aynı WooCommerce'te ürün ekleme gibi arkadaşlar. Öyle düşünün. Bakın gayet basit, kullanışlı. Hemen bir ürün ekleyeyim. Doldurayım ben bunları. Hızlıca dolduracağım. Hızlıca ürün ayrıntılarını yazdım, ekledim arkadaşlar, resmini falan. Şimdi hemen üstünden bir hızlıca geçelim. Bir ekran koruyucu fiziki olarak göndereceğiz. Fiyatı 500 lira. Bakın kategori. Ayarlarda zaten başta söylemiştim. Mağazanın, yani e-ticaret sitesinin pazar alanının diyeyim artık, size verdiği kategorilerde seçebilirsiniz. Harici bir kategori yazamıyorsunuz arkadaşlar. O izni vermedik. Eğer verseydik siz de kendiniz bir kategori oluşturabilirsiniz. Bu biraz karışıklığa sebep olabilir. Neden karışıklığa sebep olabilir? Bir yerde birden fazla, yani çok fazla satıcı olduğunda farklı ürünlerde bu sefer farklı kategoriler falan da çıkacak. Ya da olan kategorilerden bir daha kategori oluşturacaksınız. Bir karışıklık olabilir. Belki size talep edilebilir. Öyle siz de kategori açabilirsiniz. Yani mağaza yöneticisi sizinle, pazar alanı sahibiyle, yöneticisiyle iletişim kurup böyle bir ürünüm var, bir kategori lazım dediğinde siz de kategori açabilirsiniz. Ya da genel sekmesine ekler. Neyse artık. Şimdi biz kategorimizi seçtik. Fiyatını yazdık.
tıkladık. Ondan sonra işte kısa açıklaması, açıklama ürün özellikleri envanterde var dedik. Bakın ürün durumu onay bekliyor. Ayarlarda direkt olarak ürünün yayınlanmasını istemiyoruz dedik. Çünkü bir belki kontrol yapmamız gerekebilir. O yüzden de ilk önce mağaza yöneticisine bir onay gidecek. Onay gittikten sonra eğer onaylanırsa olumlu ürün görünümde olacak. Buradan da görünür katalog aramada izle işte aynı ürün ekledi WooCommerce'te ürün eklediğimiz gibi. Tamam resmi falan da ekledik. Galeride bir resim ekledik. Artık ürünü kaydedebiliriz. Şimdi ondan sonra da bir kontrol paneline bakacağız. Pazar alanı kontrol paneline. Şimdi bunu bir kaydedelim. Ürün başarılı kaydedildi. Bakın onay bekliyor diyor. Hemen kontrol paneline bir geçelim. Şunu bir yenileyelim. Bakın kurduğumuz mağaza burada. Test shop'tu. Ürünlere bir bakalım. Tüm ürünler şu an pazar alanının yönetici kısmındayız bakın. Evet bakın geldi. Orada onay bekliyor. Şu an yani mağaza satıcısının yüklediği, oluşturduğu ürün. Onay verelim buna da. Yani kontrollerini yaptık. Doğru kategoride. Evet o bu filan. Tamam neyse. Güncelle diyorum. Artık yayınlansın. Yayınlandı mı? Yayınlandı. Tamamdır. Şimdi tekrar mağazaya bir gidelim. Mağazanın yerine hemen bakalım şimdi. Onay bekliyordu. Çevrim içi. Yani şu an ürünümüz yayınlanıyor aslında. Ürünler şöyle tekrar bir ürünlere bakalım. Bakın stokta 50 adet işte 500 lira. %10 komisyon veriyoruz arkadaşlar. 450'ye düşüyor. Yani 50 lira kesiliyor. Görüntüleme demiş. Tip basit demiş. O bu filan. Siparişler. Herhangi bir sipariş verdik mi biz mağazadan? Vermedik. Para çekme talebinde daha ürünümüz satılmadığı için para çekme talebi yapamıyoruz. Bakın 500 liraydı zaten. En düşük para çekme tutarı da 100 lira. Başka ayarlara bir bakalım. Evet mağazamızı özelleştirmedik. Bir banner falan yüklemedik bakın. Fotoğraf yani profil resmi yüklemedik. Şu tabii ki bunlar tamam. Diğer ayrıntılar. Hemen bir banner yükleyelim şuna da. Tamamdır. Bannerımız da geldi. Mağaza resmimiz, logomuz da geldi. Ayarları güncelle diyorum. Güncellendi. Ödeme kısmına bakalım. Banka hesap numaramız falan olması lazım. Evet, o da var burada. Tamamdır. Şimdi başka mağazaya gidelim. Hatta şuradan da gidebilirsiniz. Bakın shop, kontrol paneli, menüleri oluşturmuştuk ya. Mağaza listesine bir bakalım. Pazar alanındaki bulunan mağazalar arkadaşlar. Mağazaya gidelim. Evet, bannerımız, logomuz falan işte adresimiz, telefon numaramız. Ürünümüz. Ürünümüz de buraya geldi. Hatta şöyle bakalım. Evet. Açıklaması, değerli satıcı bilgisi. Burada satıcı mağazamızın bilgileri. Daha fazla ürün falan. Tamam şimdi yapmamız gereken bir tane müşteri oluşturacağız şimdi de. Bir müşteri oluşturacağız ve bu mağazadan da bir satış yapacağız. Yani bu ürünü satın aldıracağız. Ondan sonra tekrar mağaza sahibinin kontrol paneline dönelim. Bir oradan çünkü ödeme talep edeceğiz falan. Onları yapalım. Ne yapalım? Hemen bir müşteri oluşturalım. Müşteri olarak bir hesap açtım sitede. Hesabım sayfasına geldiğinizde bakın burada zaten bir kısa link var. Hemen işte satıcı olmak için de başvur şeklinde bir yazı gözüküyor. Ya da direkt olarak kayıt ol da satıcı olmak için başvuru formunu doldurabiliyorsunuz. Buradan da gene aynı şekilde form açılıyor aslında. Bizim tabii ki bununla işimiz yok. Biz müşteri olarak girdik. Ürünü satın alacağız. Mağazaya gidelim. Hatta şöyle diyelim. Mağaza listesine gidelim. Direkt mağaza satıcısından sayfasına gidelim oradan alalım. Ne alacaktık? Buradan hemen şunu alacağız. Şunu alacağız. Evet. Seçtik. Sepete ekledim. Hemen ödeme sayfasına gidiyorum. Orada tabii şu formu doldurmam gerekiyor. Hemen dolduralım. Bakın işte neyse yani şunlar falan sabit fiyat kargo margo tamam. Şöyle yaptık tamam. Şunları bir dolduralım hemen. Tamam formumuzu da doldurduk. Siparişimizi de gönderelim. Hemen e-posta geldi zaten siparişle ilgili. Tamam. Talepte bulunduk. Banka havalesi tabii ki. Banka havalesi gönderdik. Şimdi kontrol paneline gidelim. Direkt pazar alanının kontrol paneline gideceğiz. Hemen kontrol paneline gelelim. Hatta şunu bir yenileyelim bakalım Doka'nın kontrol panelinde ne gösterecek? Bir satıcı demiş. Evet buraya gelmiş. 41.67 komisyon işte bakın burada tabloda da hemen gösteriyor. Neyse hemen şimdi siparişleri bir gelelim. Onaylayalım çünkü. Evet müşteri test. Beklemede diyor. Aynen 600 komisyon 41.67 kesilmiş. Tabii bu vergiden düşülüyor. Düşülmüş hali arkadaşlar. Normalde 500 liraydı. 100 lira kargo ücreti 600 oldu ama 500'den %10 50. 50'den de vergi de çıkıyor 41.67 olarak o şekilde gösteriyor. Bunu tamamlandı diyelim. E-postalar da çalışıyor tabii. Takır takır takır. Hemen Dokan'a bir geçelim şöyle. Tamam onaylandı mı? Onaylandı. İşte sipariş gözüküyor. Tamam şöyle satıcılara bakalım. Gerçi daha
Şimdi satıcı paneline gideceğiz arkadaşlar. Satıcı paneline gideceğiz. Orada bir para çekme talebinde bulunacağız. Artık limiti doldurduk çünkü. Hemen ona geçelim. Satıcının kontrol paneline geldim şimdi. Bakın satış toplamı, bir tane ürün satılmış. Kazancımız bu kadar. Sayfamız 2 defa görüntülenmiş. Bir tane siparişimiz var. İstatistikler işte tabloda falan, ürünler, toplam bir ürün, canlı ürün bilmem ne falan. Ürünlere bakalım, gene aynı şekilde bir tane gitti, 49 kalmış. Siparişlere bakalım. Evet, gelen sipariş tamamlandı. Ödeme yapılmış yani. Yapıldı mı, etti. Ondan sonra kim almış? Müşteri test demiş. Şudur budur. Tamam. Şimdi artık bir para çekme talebinde bulunalım. Değil mi? Pazar alanından, pazar alanı yöneticisinden para çekme talebinde bulunalım. Hemen para çek alanına gidiyorum. Limit 100 liraydı. Bakın 100 lira yapmıştık. Yani düşük yaptık. En düşük para çekme 100 lira dedik. Bakiyeniz diyor 558 lira. Para çekme talebine oluşturuyorum. Tabii ki banka transferi mecburiyetten 558 lira. İsterseniz yani 100 lira, yani 100 liranın üstünde bir rakam olduktan sonra o kadar da çekebilirsiniz ya da hepsini çekersiniz. Neyse artık. Bakın para çekme ücreti artı 10 lira yapmıştık. %10 komisyon artı 10 lira demiştik. Gördüğünüz gibi 10 liraya da düşecek. 548 lira bize gönderecek. Neyse, istek gönderelim. Tamam. Bu arada da tabii ki pazar alanı yöneticisine de e-postalar gidiyor. Bakın para çekme talebi yapıldı diyor. Bilgilendirmeler gidiyor tabii ki. Şimdi de mağaza yöneticisine geçelim. Yani site yöneticisi, pazar alanı yöneticisine. Para çek kısmına geliyorum Dokan'da gene. Bakın beklemede zaten şu an talepte bulunmuş. Ücret, banka transferi ücret 548 lira göndereceğiz. Nereye göndereceğiz? Adres burada, banka bilgileri burada satıcının. Bu şekilde bu adrese, bu hesaba göndereceğiz arkadaşlar. İstersek buraya bir güncelleme notu ekleyebiliriz ya da işte gönderdikten sonra onaylayabiliriz arkadaşlar. Bakın onaylandı, ödemeniz onaylandı diyor. Tabii satıcıya giden e-posta bu da. Hemen satıcının sayfasına geçelim. Bir daha yenileyelim. Onaylanmadı mı? Onaylandı herhalde ama şu ön belleği temizlememiz lazım. 27 işte bilmem ne 558 lira ödemeleri görüntüle diyorum. Burada var mı bir şey? Onaylanan istekler, bekleyen yok. Onaylanan istekler 558 lira işte. Tamamdır. Para çekme kısmı da bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bunu da gördük. Yani satılan ürünlerde belli bir limiti geçtiğiniz zaman para çekme talebinde bulunabiliyorsunuz. Pazar alanı yöneticisi de talebiniz doğrultusunda sizin hesabınıza paranızı gönderiyor. Bu şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Başlangıç seviyesinde güzel yani. Olabilir. Neden olmasın? Başka da gösterilecek bir şey var mı diye düşünüyorum. Ayarlar, mağaza, tamam, burada herhangi bir şey yok. Siparişler, gelen siparişleri buradan takip ediyoruz. Bu şekilde buradan eyleme bir bakalım. Görünüm diyelim. Bakın aynı WooCommerce'deki gibi sipariş notları, müşteri notu tamamlandı diyor. Bakın tamamdır. Takip numarası. Buradan takip, işte anlaştığınız kargodan alacağınız takip numarası falan. Buraya yazıp gene karşı tarafa gönderebilirsiniz. WooCommerce e-ticaret altyapımızda Dokan eklentisini kurarak sıfırdan bir pazar yeri, pazar alanı oluşturduk. Satıcı oluşturduk, müşteri oluşturduk, satış yaptık, ürün ekledik, satış yaptık, para çektik. Hepsini elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım. Birden fazla farklı böyle pazar alanı oluşturucu eklentileri var ama Dokan'la başlangıç seviyesinde bence gayet iş görür diye düşünüyorum. Eğer siz Dokan'ı kullandıysanız ya da kullanacaksanız yorumlarınızı açıklamalar kısmında, yorumlar kısmına yazarsanız, yorumlar kısmına, açıklamalar değil, yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Düşüncelerinizi öğrenmek isterim tabii ki, ya da farklı kullandığınız bir pazar alanı eklentisi varsa onu da yazabilirsiniz. En azından onlara da bakabiliriz ama bu videoya en az bir 100 tane beğeni gelirse arkadaşlar biraz daha böyle daha detaylı diğer pazar alanı eklentilerini de inceleriz ya da farklı bir şey yapabilirsek onları da yaparız Dokan'la ilgili tabii ki. Neden olmasın diyorum. Deneyimlerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer videoyu da beğendiyseniz lütfen bir beğeni atın. Yorum yazarsanız çok iyi olur. Abone değilseniz de zaten söylemiyorum. Lütfen abone olun ki bu tip inceleme videolarında hem de sizinle haberiniz olsun. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu tarafta arkadaşlar bir önceki videomda WooCommerce mağazası ayarı sıfırdan bir güncel kılavuz gibi şeklinde oluşturmuştum. WooCommerce eklentileriyle ilgili oynatma listemde var. Oradan da daha detaylı videolarda ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.